Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir çalışma gününde daha birlikteyiz. Bugün iznimin son günü, yarın iş başım var. Ama epey bir iş yaptık. Gördüğünüz gibi gelişmeler var. Çamurluğumuz yerine monte oldu. Park lambalarımız, tekerleğimiz hepsi yerine takıldı. Aracımız birleşmeye başladı. Lego'yu birleştiriyoruz. Şimdi ön tamponu monte edip daha sonra far yıkama sistemi ve sis lambası sisteminin son kalan kontrollerini yapıp bunları çalışır hale getireceğiz kalan zamanımızda. Bu işlemleri bitirdikten sonra aracımız 2 ekstra yeni donanım kazanmış olacak. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar kanalıma. Çünkü bu kanala dediğim gibi çok emek veriyorum, çok mücadele ediyorum bu kanal için. Kendimden çok özveride bulunuyorum gece gündüz. Çevirisi olsun, montajı olsun. Çok emek veriyorum. Sizlerin de destekleriyle iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın. Evet dostlar, tamponu yerine oturtma çalışmamız devam ederken far yakama hortumumuzun size bağlantısını göstermek istiyorum. Bakın motorumuz şurada, ucunda da tapası var. O tapayı şimdi çıkaracağım ve şu hortumun fazlalık kısmını kesip bu hortumu far yakama motorumuza bağlantısını yapacağım. Daha sonra da sis lambalarının soketlerini takacağım. Ondan sonra tamponu yerine oturtacağım. Tamponu tamamen takmayabilirim. Bütün ihtiyacım olan civatalar, vidalar var mı bilmiyorum. Uzun civatalarım şu anda elimde mi bilmiyorum. Fakat sağlam bir şekilde tamponumuzu takıp sistemlerimizi aktif hale getirip bugün testini yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, tamponumuzu geçici olarak yerine monte ettim. Vidalarını sıkmadım, sadece geçici olarak monte ettim çünkü gerçekten çok heyecanlıyım ve sistemin çalışıp çalışmadığını, nasıl çalışacağını, nasıl sonuç vereceğini çok merak ediyorum. Bütün bağlantılarını yaptım. Far yıkama sisteminin hortumunu taktım. Ardından sis lambasının kablo tesisatı da tamamdı, zaten hazırdı biliyorsunuz. Onu da soketlerine bağladım. Şimdi yapmamız gereken sis lambasında tek bir problem kaldı, yapmamız gereken işlem var. O da içeride bir röle takılması lazım. O rölenin takılma işlemini de size detaylı olarak göstereceğim. Daha sonra da iki sistemi birden test edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlarım, işte takmamız gereken röle bu. Sis lambası rölesi. Bunu uzun yıllar önce eBay üzerinden almıştım. Orijinal bir parça. Ama bu olması illa gerekmiyor. Çünkü bu alelade bir röle. Herhangi bir sis lambası rölesi işinizi görecektir. Şu arasındaki kablo orijinal bir kablo. Aracımızın üzerindeki uygun bir kablo. Bunu da yaptırabilirsiniz yani ve bulunacağını da sanıyorum. Çok da dediğim gibi aciliyeti olan bir şey değil. Pinlerini taktığınız zaman bulunmayacak bir parça değil. Herhangi bir sis lambasına da uydurabilirsiniz sis lambası rölesini. Şimdi bu parçayı takalım. Daha sonra hep beraber testi gerçekleştirelim. Evet dostlarım. Şimdi tekrar aracın içindeyiz. Yine derinlere dalacağız. Koltuğumuzu mümkün olduğu kadar geriye aldım. Fakat bu mesafe bile maalesef yeterli gelmiyor. Bir bakalım şimdi size şöyle içeriye girip nereye takacağımızı göstereyim. Tabii ki bu karanlıkta görmek çok güç olduğundan hemen flaşlı çekime geçiyorum dostlar. Evet dostlar, şu anda aracın altındayız. Çok zor şartlarda gene bir çekim yapıyorum. Fakat size göstermek istiyorum böyle bir proje yapmak isteyen arkadaşlar için. Bakın kablomuz şu. Blue tape denen mavi kabloyla tutturulmuş. Bu da sis rölesinin gireceği soket. Şu Blue tape Honda'da aksesuar anlamına gelir. Opsiyonel donanım anlamına gelir. Bunu buradan çıkarıp daha sonra elimizdeki röleyi buna takıp diğer ucunda şurada bir nokta olacak. Oraya sabitleyeceğiz. Şimdi de onu da size göstereceğim. Şimdi bu işlemi yapalım. Öncelikle şu bandı çıkarıp rölemizi şu sokete monte edelim. Görüşmek üzere dostlar.
orijinalci bir adam olarak her şey orijinal yerinde olsun istiyorum. Bu yüzden de böyle uğraşıp duruyoruz. Evet, bu da yerine oturdu. Gerçekten güzel oldu. Şimdi test zamanı. Ama önce şu çıkardığımız parçaların tozunu alıp yerine takalım dostlar. Evet dostlar, en sonunda projemiz bitti. Şimdi test aşamasına girdik. Dediğim gibi tamponumuzu geçici olarak yerine oturttum. Bağlantılarını daha sonra yapacağım. Şimdi ilk olarak efsanevi far yıkama sistemimizi test edelim. Öncelikle far yıkama sistemimizden başlayalım. Bakalım nozzle'larımız ne kadar güçlü püskürtüyor. Herhangi bir sıkıntı var mı sistemde? Hep beraber görelim. Evet, sonuç gerçekten muhteşem görünüyor. Gerçekten harika. Evet dostlar, far yıkama sistemimiz muhteşem bir şekilde çalışıyor. Verilen emeklere gerçekten değdi. Şimdi sırada sis lambasının testi var. Umarım bu da sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Şimdi bunları test edelim. Sis lambasını çalıştırmak için öncelikle kısa farlarınızı yakmanız, ardından da sis lambası tuşuna basmanız gerekiyor. Bakalım çalışacak mı görelim. Evet, gerçekten şahane. İşte uzun zamandır beklediğim manzara buydu. Bu çalışmalar için çok emek vermiştim. Gerçekten emeğin karşılığını alıyoruz şu anda. Evet, iki proje aynı anda bitmiş oldu. Hem GDM sarı sis lambası projemiz hem de özel bir far yıkama sistemi olan NSX nozzle'lı akort far yıkama motorlu özel hiçbir yerde bulunmayan KS tip su tanklı far yıkama sistemimiz. Cidden güzel oldu. Bayağı yorucu oldu ama verilen emeğe değdi. Gerçekten çok hoş. Şu anda çok mutluyum. Evet sevgili dostlar. Sonunda projemizi noktalandırdık. Far yıkama projemiz ve sis lambası projemiz başarıyla tamamlandı. Uzun zamandır bu projelere hazırlanıyordum. Benim için gerçekten çok önemliydi. Bunlar ha deyince hemen olan şeyler değil. Belki 3 yılımı, belki 4 yılımı aldı. Belki de daha uzun süredir topladığım parçalar vardı. Yavaş yavaş yaptım bunların hepsini. Bir anda olmadı. Gerçekten çok emek veriyorum yani bu kanal için, bu çalışmalar için gerçekten çok emek veriyorum. Bu kapanış videomu da sizlere bir teşekkür babında sunmak istiyorum. Kanalıma verdiğiniz destek için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde bugün 800'lü sayılara ulaştık. Çok yaklaştık 800 abone sayısına. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiği kadar sırf Prelude videoları değil, Honda camiası videoları değil, otomotiv camiasına genelde faydalı olabilecek şeyler çekmeye gayret ediyorum. Bundan sonra da bu tip çalışmalar gelecek. Yani kolaylıkla elde edebileceğiniz malzemelerle yapabileceğiniz çalışmalar gelecek. Bunları hep beraber paylaşacağız, hep beraber göreceğiz. Lütfen kanalıma destek olmaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.